İstanbul Hanımefendisi, Türk resim sanatında bir kişinin tam boy olarak resmedilmesinin ilk örneklerinden biridir. Osman Hamdi Bey'in 1881 yılında resmettiği bu kadın figürü Avrupa'da büyük ilgi görmüştür. 2008 yılında Londra'da Oryantalist Eserler Müzayedesi'nde 3.380.500 sterline satılmıştır. 2019 yılında ise Viyana'da bir müzayedede 1.770.300 euroya satılmış ve 2019 yılında o salonda satılan en pahalı tablo olarak rekor kırmıştır. Bu kişilerin isimleri gizli tutulduğu için tablonun kimler tarafından satın alındığını bilemiyoruz. Şimdi tablomuza yakından bir bakalım. Arka planda altın sarısı bir atlas kumaşı yer alıyor. Kumaşın üzerindeki büyük yaprak ve çiçek motifleri o dönemin tarzını yansıtıyor gibi. Eski perdelerde gördüğümüz motiflere benziyor. Sanırım burada da bu kumaş arka plana bir perde olarak yerleştirilmiş. Kadının giyim tarzına baktığımızda o dönemde İstanbul'da hakim olan Paris modasının Osmanlı giyim tarzıyla harmanlandığını söyleyebiliriz. Özellikle eteğin ucundaki beyaz fırfır detayları ve elbisenin kollarındaki danteller Paris modasını yansıtıyor. Resimdeki genç kadının yüzü yarı saydam bir peçe ile gizleniyor. Kadın sağ eliyle elbisenin bir parçasını tutarak sol elini gizliyor. Bu tipik bir poz verme şekli mi yoksa muhafazakar bir duruşu mu yansıtıyor? Bu konudaki düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Kadının hafif sağa eğilir gibi duruşu ve bize bakışı sanki meraklı ama sakin bir ruh halini yansıtıyor. Aynı zamanda bariz bir şekilde poz verdiğini gösteriyor. Model olarak kimin kullanıldığına dair bir bilgi bulamadım ama ben kadın figürünü Osman Hamdi Bey'in eşine benzettim. Amacı bir portre yapmak değil belki ama onu model aldığı farklı bir resim olarak düşünebiliriz. Tabloda en çok dikkat çeken şeylerden biri tabii ki yerdeki halı. Osman Hamdi Bey'in diğer tablo incelemelerinde de halı figürlerinden bahsetmiştik. Neredeyse tüm eserlerinde halı figürlerini görmek mümkün. Bu halı klasik Osmanlı ve Selçuklu halılarına özgü geometrik motifler taşıyor. Özellikle halı sayesinde tabloya bakan herkes bu tablonun Osmanlı kültürünü yansıttığını anlayabilir. O dönemlerde Osmanlı halıları Avrupa'da oldukça popülerdi ve Avrupalı ressamların bile tablolarında yer alıyordu. Osman Hamdi Bey'in hem Paris'te hem de İstanbul'da yaşamış olması eserlerinde Fransız ve Osmanlı kültürünün mükemmel bir karışımı olarak karşımıza çıkıyor. Bu tabloda bu kültür harmanlanmasının en güzel örneklerinden biri. Türk oryantalist olarak adlandırılan Osman Hamdi Bey'in eserleri Avrupalı oryantalist ressamların eserlerinden farklı özellikler taşıyordu. Avrupalı sanatçıların doğuyu küçümseyen tasvirlerine karşılık Osman Hamdi Bey, Osmanlı kültürünü yücelten tasvirleriyle dikkat çekiyordu. Gösterişli şık bir İstanbul hanımefendisini resmetmesi de bunun bir kanıtı. Diğer tablolarını incelediğiniz zaman yine Osman Hamdi Bey'in Avrupa oryantalizmine karşı yıkıcı ve eleştirel bir tavır sergilediğini görebilirsiniz. Osman Hamdi Bey, Türk resim sanatında ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sanatçılardan biri. Paylaşımlarımda onu ve eserlerini anlatmaya devam edeceğim. Siz de yorumlarda düşüncelerinizi paylaşırsanız birlikte yorumlarsak sevinirim.